Redstone Akademisi'nin 3. dersine hoş geldiniz. Bugün Redstone'a düşünmeyi öğreteceğiz. Yani mantık kapıları dünyasına derin bir dalış yapıyoruz. Bu dersin sonunda Redstone'a nasıl düşünmeyi öğreteceğinizi, kendi koşullarınızı nasıl yaratacağınızı ve en karmaşık sistemlerin bile arkasında yatan o basit mantığı çözeceksiniz. Hazırsanız dersimize geçelim. Mantık kapılarına geçmeden önce Redstone'un konuştuğu dili anlamamız lazım. Bu dil dünyanın en basit dilidir. Sadece iki kelimeden oluşur. Var ve yok ya da açık ve kapalı. Tıpkı odanızdaki bir ışık düğmesi gibi. Ya açıktır ya da kapalı. Arası yoktur. Redstone'un gücü de işte bu basitlikten gelir. Bilgisayar biliminde buna ikili sistem yani binary denir. Bizim için anlamı şu: bir redstone sinyali varsa bu durum açık veya kısacası 1'dir. Bir redstone sinyali yoksa da bu durum kapalı yani kısacası 0'dır. Yani bir şalteri açtığımızda devreye 1 sinyali göndeririz. Kapattığımızda ise 0. Bir meşale yandığında birlik, söndüğünde ise 0'lık bir sinyal üretir. En basit tozdan en karmaşık elemana kadar her redstone bileşeni eninde sonunda bu temel dille iletişim kurar. Bütün mantık kapıları bu 1 ve 0'ları alarak bizim koyduğumuz kurallara göre yeni 1 ve 0'lara dönüştürür. İşte Redstone'un bütün olayı bu kadar basit bir temele dayanıyor. Mantık kapıları dünyasına en basit ama en önemli olanıyla başlıyoruz. Değil kapısı. Değil kapısı gelen sinyali basitçe tersine çevirir. Eğer sinyal 1 ise o zaman 0 yap. Eğer sinyal 0 ise 1 yap. Ve bu sayede Redstone'un en temel işlemlerinden birini gerçekleştirir. Bu kapıyı zaten hepimiz biliyoruz ve kullanıyoruz. Bir bloğun üstüne veya yanına koyduğunuz bir Redstone meşalesi doğal bir değil kapısıdır. Bir bloğa bir şalter bağlayalım. Şalter kapalıyken bloğa güç gitmez ve meşale yanar. Şalteri açtığımızda blok güçlenir ve meşale anında söner. Gelen sinyali neredeyse anında tersine çevirdik. Bu basit mekanizma birazdan göreceğimiz daha karmaşık kapıların temelini oluşturacak. Yani bilmeniz önemli. Şimdi gelelim en basit ve en rahat kapımıza. OR yani veya kapısı herhangi bir giriş açık olduğunda çıkışı aktif eder. Mantığı şudur: eğer giriş A veya giriş B açıksa çıkışı aktif et. İkisinin de aynı anda açık olması fark etmez. Tek bir tanesinin açık olması yeterlidir. Bir kapıyı hem içeriden hem dışarıdan farklı düğmeyle açıp kapatmak istediğimizde veya farklı farmlardan gelen sinyalleri tek bir uyarı ışığına bağlamak istediğinizde, kısacası şu veya bu çalışırsa sistemin devreye sok dediğiniz her yerde bu kapıyı kullanırsınız. Mesela şöyle düşünün: bir kaleniz var ve kalenin kapısını hem basınç plakasıyla hem de içeriden bir düğmeyle açıp kapatmak istiyorsunuz. İki sinyali birleştirip kapıya götürdüğünüzde alın size doğal bir veya kapısı. Minecraft'ta bir veya kapısı yapmak için özel bir devre kurmanıza bile gerek yok. Redstone tozunun kendisi doğal bir veya kapısıdır. İki farklı sinyalden gelen redstone tozunu tek bir hatta birleştirir. Bu hat artık bir veya kapısıdır. Şalterlerden herhangi birini açtığınızda birleşen hat da aktif olacaktır. Sinyalleri daha temiz bir şekilde birleştirmek veya uzak mesafelere taşımak için iki farklı hattan gelen sinyalleri tek bir teknolojiye yönlendirmek de işinizi görür. Geldik en seçici ve en kuralcı kapımıza. AND yani V kapısı sadece tüm girişler aynı anda aktif olduğunda çıkışı aktif eder. Mantığı kesindir. Eğer giriş A ve giriş B aynı anda açıksa çıkışı aç. Bir tanesi bile kapalıysa çıkış kapalı kalır. Bu kapı şifreli kapılar, güvenlik sistemleri ve karmaşık makinelerin başlatma sıraları gibi yerlerde kullanılır. Örneğin bir fırlatıcı sistemi düşünün. Sadece güvenlik kilidi açıkken ateşle düğmesine basıldığında ateşlemesini istiyorsanız bu kapıyı kullanabilirsiniz. Güvenlik şalteri kapalıyken ateşleme yapmaz. V kapısını yapmak için küçük bir devre kurmamız gerekiyor. En klasik ve en kolay anlaşılan yöntem meşaleleri kullanmaktır. İki şalterden gelen sinyalleri iki ayrı bloğa yönlendirin. Bu blokların üzerine birer redstone meşalesi koyun. Bu iki meşalenin sinyalini ortada bir redstone tozu ile birleştirin ve bu tozun ucuna bir meşale daha koyun. İşte bu son meşale V kapınızın çıkışıdır. Peki bu devre nasıl çalışıyor? Başlangıçta iki şalter de kapalıdır. Bu durumda iki bloğa da güç gitmediği için iki meşale de yanar ve ortadaki tozu aktif eder. Ortadaki toz aktif olduğu için de en sondaki çıkış meşalesi sönük kalır. Şimdi şalterlerden sadece birini açalım. O şalterin bağlı olduğu meşale söner. Ama diğer meşale hala yandığı için ortadaki tozu beslemeye devam eder. Bu yüzden toz hala aktiftir ve çıkış meşalesi de hala sönüktür. Son olarak diğer şalteri de açalım. Şimdi iki giriş meşalesi de söndü. Ortadaki tozu besleyen hiçbir güç kaynağı kalmadığı için ortadaki toz da söndü. Ve en sonundaki çıkış meşalemiz de bu sayede yandı. Gördüğünüz gibi çıkış sadece iki girişte bir olduğunda aktif oldu. Bu temel 3 kapıyı anladıysanız diğerleri bunların birleşimi ve tersine çevrilmiş hali. NAND yani V değil kapısı V kapısının tam tersidir. Çıkışı sadece tüm girişler açık olduğunda kapanır. Diğer tüm durumlarda ise açıktır. Az önce yaptığımız V kapısındaki sondaki meşaleyi kaldırırsanız ortadaki toz bir NAND kapısı çıkışı olur. NOR yani veya değil kapısı veya kapısının tam tersidir. Çıkışı sadece diğer tüm girişler kapalı olduğunda açılır. Herhangi bir giriş açıldığı an kapanır. Veya kapısı devresinin sonuna bir değil kapısı yani bir meşale
eklerseniz bir NOR kapınız olur. Mesela bir mob farmında eğer mob farmı çalışmıyor veya sistem bakım modundaysa uyarı ışığı yanmasın gibi şeyler yapmak isterseniz NOR kapısı kullanırsınız. Sadece her iki durumda kapalıyken bir ışık yanar ve size bir sorun olduğunu bildirir. XOR yani özel veya kapısı ise biraz daha ilginç bir mantığa sahip. Ya o ya bu. İkisi birden olmaz der. Çıkışı sadece girişler birbirinden farklı olduğunda açılır. İkisi açık veya ikisi de kapalıysa çıkış kapalı kalır. Mesela evinizde bir merdiven düşünün. Işığı hem alt kattan hem de üst kattan aynı düğme veya şalterle aynı anda kapatıp açmak istersiniz değil mi? İşte bu sistemi mümkün kılan şey XOR kapısıdır. Düğmelerin durumu ne olursa olsun birine bastığınızda ışığın durumu tam tersine döner. Son olarak XNOR yani özel veya değil kapısı da XOR kapısının tam tersidir. Ya hep ya içler. Çıkışı sadece girişi birbiriyle aynı olduğunda açılır. XNOR kapısı bir eşitlik denetleyicisidir. İkisinin yerin aynı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Mesela bir şifre sisteminde kullanıcının girdiği şifrenin hafızadaki şifreyle aynı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer tüm bitler aynıysa kapı açılır. Bu daha karmaşık kapıların birçok farklı tasarımı var. Ama temelde hepsi ilk 3 kapının birleşiminden oluşur. Evet dostlar, bugün Redstone'un en karmaşık konularından birini işledik. Bu dersin ödevi biraz farklı olacak. Bu hafta sizden bir şey inşa etmenizi istemiyorum. Bunun yerine bir gözlem yapmanızı istiyorum. İzlediğiniz diğer Redstone videolarında veya kendi dünyanızdaki sistemlerde veya sunucularda gördüğünüz sistemlerde bu mantık kapılarını fark etmeye çalışın. Ya mesela bak buradaki şifreli kapıda bir V kapısı kullanmış veya bu farmın durdurma kapısı aslında bir NOR kapısı dediğiniz anları yakalayın. Keşiflerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz veya Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.